Roma kaçınılmaz ölümünü bekliyor. Uygarlığın ışığı titriyor ve cılızlaşıyor. Kalan son vakitlerinizde kadınlarınızı saklasanız da, çocuklarınız ağlasalar da, en son yenilgi anınızda dahi asla merhamet bulamayacaksınız. Çünkü ben geliyorum. Ben 1 milyon savaşçı ile geliyorum. Bu çağa son vermeye geliyorum. Ben Tanrı'nın kırbacıyım. Attila, Tanrı'nın kırbacı, yakında. Herkese merhaba. Bugün dünya tarihinin en sarsıcı figürlerinden birini merkeze alan iddialı bir proje ihtimalini konuşuyoruz. Attila. İlk etapta büyük ölçekli bir sinema filmi olarak planlanması beklenen bu yapım yalnızca bir biyografi değil, Roma İmparatorluğunu dize getiren bir liderin küresel ölçekte anlatılması anlamına geliyor. Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Attila'nın kardeşi Bleda ile olan çatışması, Galya ve Roma seferleri ve diplomasiyle savaş arasında kurduğu sert denge, epik ama aynı zamanda karanlık bir anlatı vaat ediyor. Uluslararası ortak yapım ihtimali ve İngilizce çekim seçeneği ise projeyi yerel sınırların ötesine taşıyabilecek en güçlü unsurlar arasında. Eğer doğru oyuncu, güçlü prodüksiyon ve sağlam bir senaryo ile hayata geçirilirse, Attila projesi yalnızca bir film değil, küresel bir tarih markasının başlangıcı olabilir. Videomuza başlamadan önce bu projeyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle projenin hikayesinden bahsedelim. Hikaye, Attila'nın kardeşi Bleda ile kurduğu ortaklıktan iktidarı tek başına ele alışına, Roma ile yaptığı stratejik anlaşmalardan Galya ve İtalya seferlerine uzanan sert ve karanlık bir yükselişi anlatmayı hedefliyor. Ancak anlatı yalnızca savaşlardan ibaret değil. Diplomasi oyunları, ihanet ihtimalleri ve Tanrı'nın kırbacı olarak anılan bir liderin iç dünyasındaki kırılmalar da dramatik omurgayı oluşturuyor. Böylece ortaya sadece bir fethi hikayesi değil, güç, kardeşlik, hırs ve imparatorluk vizyonunun iç içe geçtiği çok katmanlı bir tarih anlatısı çıkıyor. Attila Han'ın hayatını merkezine alan ve ilk etapta sinema filmi olarak planlanması beklenen büyük ölçekli bir yapım ihtimali, yalnızca bir tarih uyarlaması değil, aynı zamanda küresel ölçekte ses getirebilecek kültürel bir hamle anlamına geliyor. Özellikle Rise of Empires, Ottoman ile tarihsel anlatım ve dramatik kurgu arasında kurulan denge, ardından Tamerlane projesiyle genişleyen vizyon düşünüldüğünde, sıradaki büyük tarih figürünün Attila olması ihtimali hem stratejik hem de dramatik açıdan oldukça güçlü görünüyor. Attila gibi dünya tarihinin akışını değiştirmiş, Roma İmparatorluğunu dize getirmiş ve Tanrı'nın kırbacı olarak anılmış bir liderin hikayesi, sinema dili açısından epik, sert, karanlık ama aynı zamanda derinlikli bir anlatım potansiyeli taşıyor. Başrol için Can Yaman isminin konuşulması ise bu projenin yalnızca yerel değil, uluslararası bir hedef taşıdığını gösterir nitelikte. Can Yaman'ın özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa'da elde ettiği popülerlik, fiziksel olarak iri yapılı ve savaşçı bir karakteri canlandırmaya uygun görüntüsü, karizmatik duruşu ve İngilizce projelerde yer alma potansiyeli, Attila gibi küresel bilinirliği olan bir karakter için stratejik bir tercih olabilir. Daha önce Emir Timur projesinde Christian Mortensen gibi beklenmedik bir ismin güçlü makyaj, kostüm, fiziksel dönüşüm ve oyunculuk yönetimiyle karaktere dönüştürülmesi örneği düşünüldüğünde benzer bir yaklaşım Attila için de uygulanabilir. Attila karakterinin sert bakışları, savaşçı ruhu, lider karizması ve iç dünyasındaki stratejik zeka, doğru yönetmenlik ve prodüksiyonla Can Yaman üzerinden güçlü bir sinema figürüne dönüşebilir. Ancak böylesi bir projede yalnızca başrol değil, yan karakterlerin seçimi de en az Attila kadar önemlidir. Attila'nın abisi Bleda, onun ilk siyasi ortağı ve ardından trajik bir şekilde ortadan kaldırdığı isim olarak dramatik çatışmanın merkezinde yer alacaktır. Bleda'nın daha temkinli ya da daha diplomatik bir profil çizmesi, Attila'nın giderek sertleşen liderliğini daha da görünür kılabilir. Attila'nın eşleri,
özellikle düğün gecesinde hayatını kaybettiği son eşi üzerinden işlenecek dramatik sahneler, karakterin insani yönünü göstermek açısından kritik olacaktır. Bunun yanında Roma cephesinde Aetius gibi askeri dehalar, Doğu Roma sarayındaki entrikalar ve Papa ile gerçekleşen tarihi görüşme gibi olaylar hem politik hem psikolojik derinlik sunacaktır. Bu karakterlerin güçlü uluslararası oyuncularla desteklenmesi, projeyi küresel pazarda daha da görünür kılabilir. Projenin Türk, Macar ve Amerikan ortak yapımı olarak tasarlanma ihtimali ise tarihi bağlam açısından oldukça anlamlıdır. Macar tarih anlatısında Attila'nın özel bir yere sahip olması, ortak prodüksiyonun kültürel derinliğini artırabilir. Amerika ayağı ise dağıtım, bütçe ve global pazarlama stratejileri açısından belirleyici olacaktır. İngilizce çekim tercih edilmesi, tıpkı önceki projelerde olduğu gibi Netflix veya benzeri küresel platformlarda yayınlanma ihtimalini güçlendirecektir. Format meselesine gelince, her ne kadar Attila'nın hayatı bir mini dizi formatında daha detaylı işlenebilecek kadar zengin olsa da, ilk etapta sinema filmi tercih edilmesi daha olası görünüyor. Çünkü Attila gibi bir figürün yıllardır büyük bütçeli, uluslararası standartlarda bir yapımla ele alınmamış olması, bu projeyi başlı başına bir sinema olayı haline getirebilir. Büyük savaş sahneleri, Roma şehirlerinin kuşatılması, atlı Hun ordularının Avrupa içlerine ilerleyişi, görsel efektlerle desteklenen epik sekanslar, sinema perdesinde çok daha etkili bir deneyim sunacaktır. Bununla birlikte film başarısına göre devam niteliğinde bir mini dizi ya da yan hikayelerle genişletilmiş dijital içerikler de gündeme gelebilir. Beklentilerin yüksek olması ise projenin hem avantajı hem de riskidir. Attila'nın hayatında işlenecek pek çok merak unsuru vardır. Kardeşiyle ilişkisi, Roma ile yaptığı anlaşmalar, Honoria meselesi, Galya seferi, İtalya yürüyüşü ve gizemli ölümü, bu olayların nasıl dramatize edileceği, Attila'nın bir zalim mi yoksa büyük bir stratejist mi olarak mı sunulacağı, karakterin iç dünyasının ne ölçüde yansıtılacağı seyircinin en çok merak ettiği konular olacaktır. Eğer yapım, tarihi çarpıtmadan ama sinema dilini güçlü kullanarak bu dengeyi kurabilirse, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Amerika'da da ciddi bir izleyici kitlesine ulaşabilir. Attila'nın Tanrı'nın kırbacı olarak anılması, dünyanın o dönemki büyük bölümünü etkisi altına alması ve Roma gibi bir süper gücü dize getirmesi, hikayeyi doğal olarak epik bir başarı öyküsüne dönüştürüyor. Bu da projeye yönelik beklentiyi artırıyor. Aksiyon sahneleri, politik entrikalar, ihanetler, kardeşlik çatışmaları ve imparatorluk vizyonu bir araya geldiğinde ortaya hem tarihsel hem dramatik açıdan çok katmanlı bir anlatı çıkacaktır. Doğru kurgulanmış bir tanıtım kampanyası, ilk fragmanda verilecek güçlü görseller ve özellikle başrol duyurusunun yaratacağı etki, projeyi daha yayınlanmadan konuşulur hale getirebilir. Attila Han projesinin tutma ihtimalini analiz ederken, öncelikle şunu kabul etmek gerekir. Bu yalnızca bir tarih filmi değil, doğru planlanırsa küresel ölçekte ses getirebilecek bir marka başlangıcı olabilir. Daha önce Rise of Empires, Ottoman ile Osmanlı tarihinin sinematik bir dille dünya izleyicisine sunulması ve ardından Tamerlane projesiyle Timur gibi güçlü bir figürün uluslararası prodüksiyon kalitesinde ele alınması, yapımcıların Türk ve Orta Asya tarihine yönelik stratejik bir anlatı evreni kurduğunu gösteriyor. Eğer sıradaki hedef gerçekten Attila Han olursa, bu zincirin en dikkat çekici halkalarından biri olabilir. Çünkü Attila, yalnızca Türk tarihi için değil, Avrupa tarihinin kırılma noktalarından biri olarak da kabul edilen bir isimdir. Projenin tutma ihtimali ortalamanın üzerinde görünüyor. Bunun en önemli sebebi karakterin küresel bilinirliği. Attila ismi, Avrupa'da yüzyıllardır efsanelerle, kroniklerle ve hatta korku anlatılarıyla yaşamaya devam etmiş bir figürdür. Tanrı'nın kırbacı olarak anılması, Roma İmparatorluğunu dize getiren lider imajı ve Avrupa içlerine kadar ilerleyen Hun orduları, hikayeyi doğal olarak epik ve evrensel kılıyor. Bu, yalnızca yerel izleyiciye değil, Amerika ve Avrupa pazarına da hitap eden bir dramatik zemin oluşturuyor. Sonuç olarak Attila Han projesinin tutma ihtimali ortalamanın üzerinde görünmektedir. Küresel bilinirliği olan bir karakter, uluslararası oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi, çok uluslu ortak yapım modeli ve sinema artı dijital platform stratejisi bir araya geldiğinde, bu proje yalnızca Türkiye'de değil,
dünya genelinde ses getirebilir. Daha yayınlanmadan hikayesinin konuşulması, oyuncu seçimlerinin tartışılması ve tarihsel olayların nasıl işleneceğinin merak edilmesi bile projenin potansiyel gücünü göstermektedir. Eğer doğru anlatılırsa Attila Han yalnızca geçmişin bir figürü değil, modern sinema dünyasında da güçlü bir destanın başlangıcı olabilir. Peki sizce Attila projesi de olmalı mı? Ve Attila'yı kim canlandırmalı? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.